50 bin civarında Ama bazı rivayetlere göre de 60-80 bin diyorlar da yani birçok kaynak 50 bin rakamında. Peki bunlar böyle füze kullanacak Savaşçı. çapta. Savaşçı. Bak Hatta savaşçı ayrı. Füze kullanıyorlar. Hipersonik füze kullanıyorlar. Tel Aviv'i vurdular defalarca. İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, ondan sonra helikopter, mesela MiG'ler var ellerinde. Bu gemilerin birçoğunu. Bütün bunların ellerindeki bütün bu araçlar, silahlar, gereçler Evet. buradan mı geliyor? Evet. Ahmet Bey, İran'dan. Şöyle eskiden İran destekli burada Suudi Arabistan'a verilen o iç savaşta ciddi destek aldı. Ama son zamanlarda o ikmal sağlanabiliyor mu? Orada şüpheler var. Çünkü Yemen burada kendini ayrıştırarak İsrail'e yapılan... Sorumu tekrar ediyorum. Çok uzun bir cevap veriyorsun. Bir daha soruyorum. Ahmet Bey. Bunların elindeki silahlar İran'dan mı geliyor? Ana kaynak o ama diğer kaynaklardan temin Başka ettiği- ne kaynak var adamların? Rusya yine mesela Rusya bu konuda şu an çok destek verdi Yemen'e. Geliyor mu? Yani Rusya'dan buraya silah geliyor mu Husilere? Silah değil de istihbari anlamda destek verdiler. İstihbari anlamda. Evet. Ha. Teknolojik destek. Teknolojik destek veriyor. Çin'den Evet. destek aldı. Çin veriyor mu? Çin'den aldılar. Yani kendileri üretiyor. Füzelerde Mesela Çin'den fuarlara katılıyorlar. Hocam size bir soru sorabilir Tabii. miyim? Lütfen soruya dikkat edin. Tamam. Buradaki Husilerin bütünüyle buraya mı bağlı? Yani bunlar ne derse emredersiniz deyip yapıyorlar. Yapmayın dediğini yapmıyorlar. Tamamen bunların vekil gücü mü İranlıların bunlar? Şimdi akademisyen hastalığı, ben size bir cümle söyleyemeyeceğim ama bir paragraf vereceğim. Mezhepsel bir ortaklıkları var ama alt mezhepte ayrılar. Ellerindeki ileri teknoloji, hipersonik füze ileri teknolojidir. İleri teknolojiyi ve İHA'ları tamamen İran'dan aldılar. Fakat Sana'da yerin altında füze üretim tesisleri var. Devrim Muhafızları Ordusu'nun görevlileri muhakkak ki var. Neden vurmuyor İngiltere ve Amerika o tesisleri? O noktada tabii sorulan bir soru bu. Çünkü biliyorsunuz geçen sene defaatle ve bu hafta yaptıkları saldırılarda sivilleri öldürdüler. Yani... Amerika ve İngiltere. Dolayısıyla Yemen'i vurmak kolay, o yüzden bunu söyledim. Zaten Ben hiçbir şey anlamadım yani. Ne demek istiyorsunuz? Tabii. Şimdi ellerindeki ileri teknolojiyi üretebilecek durumda değiller. Ancak teknolojiyi oradan alıyorlar. Yani İran onlara bunu veriyor. Neden? Tamam, veriyor. Çünkü az önce söyledim. Kendilerini anti-İsrail ve anti-Amerikan olarak tanımlıyorlar. Tamam. İran'ın devrim sonrası düşmanı kim? İsrail ve Amerika. Şimdi böyle bir ortaklıkları var. Hayır, şunu söylüyorum ben, bu ortaklıkta bir patronaj ilişkisi var mı? Yani bunun cevabı çok Emir basit komuta olmalı. Hemen Yani emri bura veriyor, bu da emredersin yapıyorum diyor mu yani? Böyle bir ilişki mi var? Şimdi Yani bu var mı yok mu? Şimdi Husiler bu Yemen içerisinde bir irade gösteriyorlar ve halk arasında siz onları sürekli yaptıkları gösterilerle, büyük yürüyüşlerle duyuyorsunuz. Sloganlarını, söylemlerini duyuyorsunuz. Fakat İran'la bir ortak düşmanları var. Hamenei'nin bu haftaki açıklamasına baktığınız zaman Hamenei şunu diyor. Yemen'in direnişi, Yemenlilerin direnişi. Ya o öyle diyecek tabii yani. Ben onun onun söylemi- patronuyum. O da ben ona emrediyorum. Zaten o da direniyor onu da demeyecek. reddediyor. Ben sizin objektif baktığınızda yorumunuzu merak ediyorum. Yani aralarındaki ilişki bunların vekilleri mi yani? Tabii, İran'ın tabii. vekil gücü mü bunun? Evet ama şöyle bir şey var. Yani Yemen İç Savaşı da var. Yemen İç Savaşı da bitmiş değil. Yemen'deki insani durum da iyileşmiş değil. Ahmet Bey, Husiler orayı kontrol ediyorlar. yani Hizbullah gibi doğrudan komutanlarını Evet, İran'ın değil. atadığı bir yapı değil. Bura- Kendi içinde özerk ama İran'a bağlı ve İran yönetiyor. Zaten mezhepleri de farklı. Büyük Aynı ağırlığı var Hizbullah diyorlar. gibi, Hamas gibi çok birebir Ben sizin- organik bağlı değil. Ayrıca o- Filistin o Gazze olaylarında Yemen, İran'la çok da ciddi sorun yaşadı. Daha doğrusu Husiler Ne sorun yaşadı. Ne sorunu? Çünkü İran'ın tepkisinin yetersiz olduğunu söyleyen çok Husiler, eleştirdi. İran'ı çok ciddi eleştiri O zaman getirdiler. şöyle diyelim yani. Bir patron ilişkisi çok görmüyorum ben. Tamam, emredersin abi, sen ne dersen onu yaparım demiyor ama bir hocamın da dediği gibi ortak düşmana karşı bir duygu var. Evet, yani ortak düşmana karşı duyguyu da aşan bir ilişki biçimi de var. Birliktelik var. Bir de Silah- Filistin silah var, temin unutmayalım. ediyorlar. Tamam. Bir de Filistin var. Ortak düşman, ortak Evet. savunan. Ahmet Bey, Ahmet Bey, silahlarını geçmişten oradan kalan- temin ediyorlar. Yani bir Hizbullah gibi emir komuta zincirinde değil ama silahlarını da oradan temin ediyor. Tabii. Yani Çünkü ortak bir düşman var.
ihtiyaç ilişkisi. Silahı oradan alıyorsa elbette ki ona Emir'den doğrudan bağlıdır yani. Şimdi Ahmet Bey, burada- eskiden aldığı silahların ciddi depolandığı bir yer Yemen. Oradan halen kullanıyor. Ama sizin o tarzınızda bir patron ilişkisi var mı derse ben yok derim. Yani İsmail Dükel'e katılırım. Bu Gazze olayından sonra ciddi ayrıştılar. Çok sert eleştiri geldi Yemen'den İran'a. Pasif kalmakla korkakla Ayrıştılar ama suçladı. işbirliğini sürdürüyorlar. Değerli konuklarımız bir dakika. İşbirliğini Mecburen. sürdürüyorlar. Bir dakika. Onur, bu İranlıların Husilere nasıl baktığını gösteren mesela İran Dışişleri Bakanı'nın açıklaması şusu busu yok mu? Ver bir göreyim. Yani ne diyor bu adamlar? Bu adam kim? Devrim muhafızları. Komutan, Selami. evet. Lideri Hüseyin Selami. Yemenliler Kasım özgür bir Süleyman'ın millet, yerine gelen Husiler adamdı. kararlarını O Kuds bağımsız gücünün olarak başında, o alıyorlar. değil. Yani şimdi ama bunu böyle diyecek tabii. Hizbullah tabii. için de böyle diyordu. Yani Hizbullah özgür bir örgüt. Kararlarını bağımsız olarak alıyor diyordu. Bu da Ama bu doğru söylem Ahmet Bey. öyle mi? Bu doğru. Doğru söyle. Ama Şöyle şimdi Hizbullah'ın Hizbullah'ın- yöneticilerini Tahran atıyor. Burada bu Husiler büyük bir orada kabile oldukları için yöneticilerini kendi içinden seçiyorlar. Bu Abdülkadir, bu önemli bir detay. Ama silah yardımını oradan alıyor. Hizbullah'ın kuruluşundan büyütülmesine kadar tam bir emir komuta zinciri içinde İran'a bağlılar. Burada- Ama bu başka bir yapı. Tamam. Burada tam bir emir Menfaat komuta. işbirliği var burada. Burada işbirliği var. Menfaat. Düşmanı. Düşman İşte ortak, savunulan Filistin ortak, bir ilişki var. Ama Hizbullah ilişkisi gibi değil. Değil. Tamam. ama- şimdi Tek aşağı. anladım. Şunu söylemek lazım Ahmet Bey. Bakın bu meşhur Şii Hilali var ya. O Şii Hilali'nin güney kanadı bunlar. Yani bu İran için çok stratejik bir yer Tabii, Yemen tabii. ve Husiler. Ben şunu Yani bunları da bence doğrudan bağlılar. Öyle Ya doğrudan Hayır, ya mezhepsel olarak ayrılar ama bir kere. şunu bu söylenenleri Husilerle İran arasındaki ilişkiyi yumuşatma anlamında algılamıyorum. İlişki var, güçlü bir ilişki. Hizbullah'tan bir tık farkı var. Onun vurgulanması olarak Tabii. anlıyorum. Yoksa Hocam, Şimdi bir şeye isim verdiğiniz zaman daha kolay analiz edersiniz. İran'ın direniş ekseni dediği, Ürdün Kralı'nın Şii Hilali dediği, İran'ın bölgeye güvenliğini yansıttığı bu politikanın son halkasıydı Husiler. Zafer Bey'in söylediği Doğru, gibi. evet. Son halkasıydı. Son tamamlanan parçaydı ve konu aslında mezhep değil. Ne Esad'ın alt mezhebiyle ne Husilerin alt mezhebiyle İran'ın Caferiliği aynı değil. Konuyu oradan okumamak gerekiyor. ama ortak Kimlik- bir... ama şöyle Zeydiler de Şii. Tabii. Tabii. Şii. Ama Sünniliğe alt yakın mezhep konu. aynı değil. Onu Sünniliğe yakın. kastediyorum. Tabii, o farklar olacak. Kendinizi nasıl tanımladığınız ve konumlandırdığınız sizin politikalarınızı belirliyor. Fakat Yemen'de Husilerin kaybedecek neyi var sorusu. İran'ı eleştirdi Husiler, niye bizim gibi davranmıyorsun noktasında. Şimdi İran'ın 90 milyonluk bir nüfusu var ve Hocam. Yunus söyleyecektir. Bir cümle söyleyeyim. İran eğer Husiler gibi davranırsa bütün dünya başına... Hocam ben o konuları tartışacağız. Bir acele etmeyin. Yani şeye girmeye gerek yok. Hani savunmalar, karşı çıkmalar, analizler onları bir öğrenelim ondan sonra. Ben öğrenmeden bunu dinlemek istemiyorum. Yani öğreneyim ki Tabii. onun üzerine bina edeyim bu Tamam. verdiğiniz bilgileri. Tamam. Başka var mı bir açıklama Husilerle ilgili? İranlılar ne diyorlar? Dışişleri Bakanı Arakçı'nın- Dışişleri Bakanı. ABD İran'a karışamaz. O dönem 1979'da sona erdi. Yemenlileri öldürmeyin, İsrail'e desteğinizi sonlandırın. Çok da bir şey değil. Yani çok büyük ipuçları vermiyor. Ya şimdi bu konunun dışına çıkmak istemiyorum ama bir noktaya işaret edeceğim. Suudi Arabistan'la İran'ın rekabetini İran Husiler üzerinden Evet. sürdürdü. Tamam o geçmiş yani o kadar konuşmak istemiyorum. önemli işbirlikleri var. Şimdi gelelim tekrar haritaya gelelim. Şu sorunun bana cevabını verebilir misiniz? Kim bu Husiler? Bir fotoğraf var mı? Bir görüntü var mı? Bu Husileri bir görsek yani kim bu adamlar? Husiler çok delikanlı adamlar. Şu Öyle mi? Gazze Savaşı'nda çok net, mertçe savaştılar. Tamam kim yani bir bunlar? sürü gemiye çıktılar. Amerikan gemilerine, İngiliz gemilerine. Bunların bir dakika İsrail. hocam tarihini biliyor musunuz bunların? Tabii. Bunlar ne zaman başladı bu iş? Yansıda da gördüğümüz gibi 35 yıla yakın 90 Şöyle diyor. Evet. 1990'larda Yemen'de Mümin Gençler Hareketi olarak kuruldular. 92. 92 aslında ama 90'lar başı itibariyle diyebiliriz. Peki hocam bu bir örgüt mü?
Tabii askeri paramiliter bir yapı, bir hareket olarak başlıyor ve bir kimlikleri var. Biz şimdi onlara Ensarullah diyoruz, El Husiler diyoruz. Arapça olduğu için bu şekilde söylüyoruz. Literatürde Hutiler, Husiler şeklinde de telaffuz Bir dakika. ediliyor. Bir dakika. Neden Ensarullah denmiyor ya da Mümin Gençler Hareketi denmiyor da Husiler deniyor? El Husi adı bu. Bu kısaltması bu kadar. Kabile- Husi kelimesi Yani nereden geliyor? Ahmet Bey, Adamın adından Arkadaşlar geliyor. bir dakika ya. Kurucu. Şunu anlamak Kurucusunun- istiyorum. Husi kim? Kurucusunun adından geliyor. Bugün de başında olan kurucusu, oradan yürüyen bir soy. Bedrettin El Husi. Onun da açıklamalarına değiniriz ilerleyen saatte. 92'de o Bedrettin mi Yok kurmuş? hayır, bir önceki olan var. Bedrettin'in babası. Ya bir dakika abi, bir dakika, ne olur ya. Bedrettin'in babası mı kurmuş? Evet, aynı soydan geliyor. Abdülmalik El Husi şu an Bu adam mı? lider. Evet. Bu Şu andaki lider. Bu şu anki. Evet. Ha, şu anki lider. Şu anda Husileri yönlendiren, onlara şey yapan, yöneten kişi bu kişi. Evet. Ben hiç görmedim vallahi, ilk defa tanışıyorum. Abdülmelik Bey merhaba. Siz biliyor muydunuz? Bu ilk savaşta defa çok ön görüyorum. plana çıktı ama. Bu Gazze Savaşı'nda Pardon. çok Peki ön hocam plana çıktı. bu adam böyle şiddetli, işte ey Amerika gel bakalım. Nasrallah'ı mı andınız? Nasrallah gibi mi konuşuyor dediniz? Bu öyle midir? Onun da çok güzel. Tabii Nasrallah başlı başına bir figür ve otorite karakter. Ama onun da çok tabii net söylemleri var kimliksel bazda Amerika'ya ve İsrail'e yönelik. Var mıdır öyle? Böyle hani karizmatik midir? Onu soruyorum. Yani karizmatik lider seviyesine alabilir miyim onu? O sınıflandırmaya koyabilir miyim? Emin değilim. Çünkü Nasrallah bir külttü. Peki Başka bir şeydi. bunun örgütün kurucusunun soyadı Husi, bunun soyadı Husi. Babadan oğula mı geçiyor? bu? Kardeşi. Ha, Kardeşi. kardeş. Evet. Hı hı. Ha, bunun soyadıyla şey yapıyorlar Evet, yani. aile. Yani El Arapça zaten ek oluyor. Kabile de Husi Evet. kabilesi. Evet. Öyle mi? Kabileden Ha, geliyor, onu evet. söyle. Bunlar bir kabile mi aynı Çok zamanda büyük bir hocam? kabile. Tabii. Çok zor. büyük Hı bir hı. kabile. Yani Yemen'in en büyük kabilesi bunlar. Ve savaşçı bir kabile. Ve Şiiler. Ve Tabii, Şiviler. Zeydi, Şii Zeydi. Zeydi. İran Şii Caferi, Esadlar Nusayri'ydi. Böyle. Bu da Şii Zeydi. Evet. Şiiliğin tonları. Evet. Yunus, böyle hani diyelim ki Nasrallah dünya medyasında çok adı geçerdi. Amerikan medyası şusu bu. Nasrallah da Nasrallah. Amerikan medyasında, Amerikan analizlerinde, Amerikan yetkililerinin dilinde Abdülmelik El Husi bir teröristtir filan falan, böyle açıklamalar var mı? Yok. Yani ben Trump'ın da tanıdığını sanmıyorum Abdülmelik Bey'i. Ha, Trump neyi biliyor acaba? Bilmem bir tip. Melik, yani Yunus al bu fotoğrafı göster Trump'a, öyle bakar mı aval aval, yani bu mu? Trump'ın hakikaten fazla bilgisi yok. Bence bakar. Tarih coğrafyası falan çok zayıf. Yunus'a kötü bir haberim olacak. Bundan sonra Trump Abdülmelik El Husi'yi çok tanıyacak yakından. Çünkü bu Kesinlikle öyle. savaşı Ya şiddetlendirecek. tanıyordur şimdi, adama karşı sen açıktan savaş ilan ediyorsun. Tanımaz mı Abdülmelik El Husi'yi? Tanıyordur yani ben bence. Yunus'a güvendim.